Erdem Erkul'la beraberiz. Samsung Türkiye Dış İlişkiler ve Kamu Sektörü Ülke Direktörü Doktor Erdem Erkul. Erdem Bey, şimdi inovasyon merkezindeyiz. İnovasyon merkezinde tabii burada aslında inovasyonda konuşmamız lazım. Olmazsa olmaz, hayatımızın artık bir parçası haline geldi. Ve galiba dijital dönüşüme, dijital devrime ayak uydurabilmenin ilk adımı değil mi bu? Evet, öncelikle Sami Bey çok teşekkür ediyoruz. Bugün Samsung İnovasyon Merkezimizde bizlerle birliktesiniz. Ve uzun yıllardır yaptığınız bu güzel programa burada bizim de ev sahipliği yapıyor olmak gerçekten bizim için çok büyük mutluluk verici. Şimdi tabii inovasyon kavramı son yıllarda çok konuşulan bir kavram, çok tartışılan bir kavram. Aslında Latinceden gelen bir kavram. Innovatus ve innove kavramından geliyor. Yenilikçilik kelimesi daha çok kullanılıyor. Yani Ar-Ge ile aslında çok karıştırılan bir kavram ama inovasyonla Ar-Ge'nin çok fazla birbiriyle birlikteliği var. Ama aynı anlamda kesinlikle yer almıyorlar. Çünkü inovasyon tamamen bir yenilikçilik demek. Yani bir icat beklemiyorsunuz ya da bir mutlaka Ar-Ge'ye dönmesi olmuyor, gerekmeyebiliyor. Ama mutlaka bir yenilikçilik içinde yer alması gerekiyor. Özünde aslında kimsenin düşünmediğini düşünmek değil mi? Aynen. Ve ilacı yenilikçiliğin, inovasyonun hayal kurmak. Yani eğer iyi bir hayal gücüne sahipseniz, bilginiz varsa ve bilgiyi üretme kapasiteniz varsa bir şekilde bunu inovasyona dönüştürebiliyorsunuz ve dijital, tabii sizin de dediğiniz gibi dijital bir çağdayız. İçinde yaşadığımız yüzyıl bir önceki yüzyıllardan tamamen farklı. Yani Y kuşağı dediğimiz kuşak tamamen farklı. Düşünceleri farklı, dünyaya bakışları farklı. İnovasyon kelimesi yenilikçilik ama inanın bu kelimeye bile bakışları farklı. Yani şöyle bir hikaye anlatayım size. Aslında işte ne konuşuyoruz? İnovasyon, yeni yüzyıl, 21. yüzyıl, nesnelerin interneti, yapay zeka, artırılmış gerçeklik. Nesnelerin interneti kavramı mesela. İlk 1991 yılında Cambridge Üniversitesi'nde aslında 15 tane akademisyenin kahve makinesini kamerayla takip etmelerinden başlıyor. Yani bir kamera sistemi kuruyorlar. Dakikada 3 resim çekiyor bu kamera ve bilgisayara atıyor. Çevrim içi. Ve akademisyenler o kahve makinesinde kim var, dolu mu boş mu ona bakıyorlar. Düşünsenize. Ve 1991'den 2001 yılına kadar. Şimdi bu bir Ar-Ge midir? Değildir. Ama inovasyondur. Yani bir yenilikçiliktir. Sizin tabii bu inovasyon merkezini aslında kurmaktaki amacınız Türkiye'deki girişimcilerin bir çekim merkezi olsun burası. Ve bu merkez Türkiye'nin üreten kesimine de hizmet versin. Bu dijital döneme hazırlığında en azından bir ne olsun, köprü olsun diyebilir miyiz? Şimdi şöyle Sami Bey, sizin de daha iyi bildiğiniz gibi diyeyim. Önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki dönemlerde güçlü olan ülkeler, güçlü olan şirketler, güçlü olacak toplumlar üretmek zorunda. Evet. Üretmek derken sadece bir donanım anlamında üretmek diye düşünmeyelim. Yani bu bir yazılım anlamında üretmek olabilir. Herhangi bir servis hizmet anlamında üretmek olabilir. Fakat ana kelime, ana tema üretmek. Şimdi biz burayı tabii kurarken gene bu yüzyılın kavramlarından biri olan işbirliği kavramını çok önemsedik. Evet. Çünkü burada bir birlikte takım çalışması var. Yani burada bizim ürünlerimiz var. Bu ürünlerimizi Türkiye'de geliştirebilen, çözüm üretebilen iş ortaklarımızla yapılan projeler var. O yapılan projelerin hem Türkiye'de bir şekilde toplumla katma değerli olarak buluşması hem de daha uluslararası düzeyde yurt dışı ile buluşması var. Ondan dolayı bu inovasyon merkezinin adıyla beraber ben gerekli yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve gelecekte daha da Türkiye'nin, Türk insanının hizmetinde olacağına inanıyorum. Peki buna bir de şimdi Ar-Ge merkezlerini ilave ettiniz. Aslında inovasyon merkezlerini tamamlayan bir unsur mu olacak Ar-Ge merkezi? Şimdi tabii şöyle bakıyoruz. Bilgi çok önemli bir güç. Herkes konuşuyor. Her yerde konferanslarda duyuyoruz. İşte dünyadaki en önemli kavramlardan biri bilgi. Fakat bu bilgiyi üretmek çok önemli. Yani bilgi üretimi denen bir kavram var. Bu bilgiyi ürettiğiniz zaman da hayal dünyanızda yeni bir şeyler yapmak gerekiyor. Evet. Bu da inovasyon. Fakat bu inovasyonu bir şekilde toplumla servis ve hizmet anlamında ticaretleştirmenin de bir gereği gerekiyor. Bu da araştırma geliştirmeyle oluyor. Ve o zaman inovasyondan Ar-Ge'ye giden yolda inovasyondan sonra bir de Ar-Ge merkezi kurulması gerekiyor. Biz de önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki sene içerisinde bir Ar-Ge merkezimizde Türkiye'de burada yapılan ya da dışarıda yapılan inovatif fikirleri, üretilen bilgiyi araştırma geliştirmeyle hem ülkemizin halkının hizmetine hem de Türkiye'den de belki ihracat olabilecek şekilde projelerle yer almayı düşünüyoruz. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanımıza sorduğumda işte araştırma geliştirmeye çok ciddi para ayırıyorsunuz hükümet olarak. Hani bu iyi bir şey dediğimde bana dedi ki
Önemli olan ayrılan pay değil, Sami Bey dedi. Bunun hayata geçip geçmediği, yani sonuçlarına bakmak lazım bunun dedi. Şimdi sonuçlarına baktığımız zaman tabii bakanın bunu söylemesi çok önemli çünkü çok gerçekçi. İşte Güney Kore modeli var önümüzde şimdi. Dünyada araştırma geliştirmeye çok ciddi pay ayrılıyor. Ama bunun çıktıları acaba bizim için aslında esas ölçümlenebilecek değil mi? Şimdi şu çok önemli. Araştırma geliştirme diyoruz. Bütçeleme diyoruz. Bir pay diyoruz. Şimdi dünyada Samsung özelinde de baktığımız zaman araştırma geliştirmeye dünyada en çok pay alan şirketlerden birisi. Fakat bunun çıktısı nedir? Yani bir ölçemediğiniz hiçbir şeyin biliyorsunuz bir Doğru, şey kıymeti yok. Bunun çıktısı nedir? Nasıl ölçebiliriz? Şimdi bunlardan biri nedir? Patenttir. Yani başvurulan patent sayısı, fikir bir şekilde patente dönüşüyor. Fakat onun uygulamadaki yeri ne şekilde? Şimdi şöyle söyleyeyim. Çok yüksek bütçeler ayırırsınız Ar-Ge'ye. Çok yüksek değerli, katma değerli teknoloji üreten projeler ortaya koyarsınız. Belki hiçbir ürün çıkmayabilir. 5 yıl beklemek gerekebilir, 10 yıl beklemek gerekebilir, 20 yıl beklemek gerekebilir. Birçok mucit biliyorsunuz çıkarttığı icadını göremeden vefat etti. Doğru. Ondan dolayı burada bazı kavramlar bence artık çok önemli. Biraz önce siz bir şey dediniz. Takibini yapmak, ölçümünü yapmak, sabretmek. En önemlisi de inanmak. Yani ben özellikle kendim buna çok inandım. Öyle söyleyeyim. Ya bizdeki Y kuşağı deneyimlerle birlikte, deneyimli insanlarımızla birlikte birleştiği zaman ve takım çalışmasıyla beraber ben bütçeyi konuşmuyorum. Yani bütçe rakamına hiç bakmıyorum. Bir ürün çıkartırız. Dünyaya o ürünle ihracat yaparız. Türkiye'deki refah seviyemizi artırırız. Gayri safi yurt dışı hasılanın ölçeğini değiştiririz. Gayri safi yurt dışı hasıla içindeki Ar-Ge'nin payını değiştiririz. Bir tane iki tane ürünle düzgün, çok net yapılabilir. Gelecekte çok daha söz sahibi olacak projeyle çok net yapılabilir. Şimdi tabii burada aslında nesilleri de buna hazırlamak lazım. Tabii. Yani bu eğitim 4.0 diyoruz bunun adına baktığımızda. Şimdi kodlama başta olmak üzere biz bu Y kuşağını, bu dijital döneme hazırlayabiliyor muyuz şu an? Bu da aslında insana yapılan yatırım otomatik olarak bir süre sonra bu dediğiniz taleplere cevap verebilecek nesilleri ortaya çıkartacak. Doğru. Şimdi Sami Bey, o kadar bir dönemde yaşıyoruz ki 60'lardan sonra, 70'lerden sonra internet gibi bir kavram girdi hayatımıza. Yani biz internetten her şeyi öğrenebiliyoruz. Eğitimler artık internette. Yani ben bakıyorum yurt dışında, Türkiye'de olsun birçok sadece lisans değil, yüksek lisans, doktora dersleri, mühendislik alanında dahi internette var zaten. Yani biraz aslında insanın kendiyle biten bir şey bu ve bizim kuşağımız çok aktif bir kuşak. Yani siz de yurt dışında bulundunuz, yurt dışında birçok yerde etkinliklere katılıyorsunuz. Biz de uluslararası bir şirketteyiz, yıllarca yurt dışı ortamlarında bulunduk. Ben iddia ediyorum bizim ülkemiz kadar, bizim gençlerimiz kadar aktif, sürekli bir aksiyon halinde yaşayan ve pragmatik, hızlı çözüm inanan bir toplum görmedim. Ondan dolayı da biz içimizden güçlü yanlarımızı kullanarak işte bu tarz inovasyon merkezlerimizde yani yerelle uluslararasıyı birleştirip geleceği de iyi bir şekilde öngörerek çok farklı modeller, çok farklı projeler çıkarabiliriz. Özellikle bizim kuşak adaptasyonu çok kolay olan bir kuşak. Yani çok elastikiyet yüksek bir kuşaktan bahsediyoruz. Su gibiyiz aslında. Biz hangi kaba girsek şeklini alırız bugün. Yani tabiri caizse. Bu anlamda mesela kodlama gibi bir takım uygulamaların eğitimde daha 5-6 yaşlarında çocuklara verilmesi gerekmiyor mu? Şimdi sadece kodlama çok sadece doğru bir kavram. Sadece kodlama değil ama. Şimdi şöyle bakmak lazım. Örneğin Silikon Vadisi örneği. Şimdi hepimiz Silikon Vadisi'nde biz de bulunduk. Konuştuk, gördük, neler yapılıyor gördük ama orası sadece bir bina ya da bir kampüs ya da bir proje değil. Ya orada bir felsefe var. Ya o felsefe nedir? İşte eğitim. Ya bugün kodlamadan sonra araştırma geliştirme de bir eğitim aslında. Yani bunun felsefesini anlamak, araştırma geliştirme bizi ürgeye, üretme ve geliştirmeye nasıl götürür? Bunu öğretsek biz çocuklarımıza kodlamayla beraber çok önemli. Çinliler 6 yaşından itibaren şu anda kodlama eğitimlerine başladılar çocuklara. Ben bir adım öteye gidiyorum. İlk 3 yaş çok önemlidir çocuklarda öğrenmek için. Özellikle bebeklerde baktığımız zaman konunun uzmanları da hep bunu söylüyorlar. En azından çocuk kitaplarında, bebek kitaplarında işte bu teknolojinin dünyada
ya çocuklara ne katıyor, ileride ne olacak, o tarz şeylere yer vermek, 6 yaşından itibaren de işte kodlamayla, kodlama dışında teknolojinin ne anlama geldiği ve ileride nerede ne amaçla kullanacağından gene içine bakarak farklı eğitimleri çocuklarımıza mutlaka geleceğimize vermemiz gerekiyor. Biz bir de şöyle bir hata içindeyiz sanki. Böyle bir projemiz var, bir fikrimiz var. Tamam, ticarileşebilir bir proje ama bir şey var, çözemiyoruz. Onu çözene kadar çok uğraşıyoruz. Ya orada vazgeçemiyoruz o projeden. Silikon Vadisi'ne gittiğinizde orada şunu görüyorsunuz. Hani olmuyorsa hemen başka bir projeye geçiyor. Evet. Ya bizde bir mükemmeli arama gibi bir hastalık var. Bu aslında girişimcilik iklimini olumsuz yönde etkilemiyor mu Türkiye'de? Şöyle söyleyeyim, aslında bizler Türk toplumu olarak vazgeçmemeyi seven bir toplumuz. Yani biz sonuna kadar mücadele ediyoruz. Mücadelemizle zaten bugünlere gelmişiz baktığımız zaman. Onu konuşmaya gerek yok. Silikon Vadisi'de şöyle bir felsefe var son yıllarda özellikle. İngilizcesi fail and fast. Yani eğer hata yaptığını düşündüğü ya da projenin başarısız olacağını düşündüğünde hızlıca değişime gidiyorlar. Hemen başka bir projeye, başka bir fikre daha doğrusu. Evet, Çünkü fikir çok fazla. Yani oranın zaten temel ana güçlü olan yönü fikir. Yani fikriniz varsa zaten güçlüsünüz. Biz bence çok fazla hayal dünyasına sahip insanlarız. Çok fazla fikirlerimiz var. Bunları işte aksiyona, harekete geçirmek kısmında eğer başarısız olacağımızı düşünürsek belki orada toplumsal kaygılar devreye giriyor olabilir. Yani başkası ne der? İşte ailem ne der? Olabilir. Bunu biz de yaşıyoruz. Aynen, bizler de yaşıyoruz mutlaka ama çok hızlı değişim yapmamız lazım. Çünkü artık imkanlar çok fazla. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde, bölgesinde olan teknolojik imkanlar, eğitimsel imkanlar Türkiye'de de var şu anda. Ondan dolayı çok hızlı o değişimi yapıp tekrar bir strateji değişikliği. Yani biz aslında bir yola giderken 2-3 ayrı strateji üzerinde çalışıp A olmadı hemen B'ye geçebilirsek, hızlı karar verebilirsek o da zaten 21. yüzyılın en önemli başarılı olacak devletler, toplumlar ve şirketlerin en önemli özelliklerinden biri olacak. Hızlı çevik ve çabuk karar verme. Aynen. Başarılı oluruz diye Peki dijital devrimde yeni neler gelecek? Mesela mühendislik nasıl değişiklik gösterecek? Finans, bankacılık nasıl değişiklik gösterecek? Buradaki hızlı, çevik ve çabuk düşünme bu sektörleri nasıl bir dönüşüm içerisine sokacak? Şimdi baktığımız zaman biz 3 çağ yaşadık. Yani birinci çağ, ikinci çağ, üçüncü çağ. Ben onu 19. yüzyıl, 20. yüzyıl, 21. yüzyıl diye tanımlıyorum. 19. yüzyıla baktığımızda makineler bizden bazı şeyleri devraldılar. İşte dokuma tezgahlarındaki işleri devraldılar. 21. yüzyılda baktığımızda havalimanlarında biz bunu kiosklar olarak gördük. Evet. Gene bizden bir şeyleri devraldılar. Bu yüzyılda artık işte biletlemeden tutun da otel rezervasyonlarımıza kadar makineler yapıyor aslında arkada. Evet. Gene bizden bir şeyleri devraldılar. Bu makine nedir? Bu yüzyılda yapay zeka. İşte neler konuşuyoruz? Nesnelerin interneti. Neler konuşuyoruz? Finansal teknolojiler, fintech dediğimiz. Evet. Şimdi bu son günlerde işte blockchain'dir, bitcoin'dir o kadar çok konu konuşuluyor ki. Fakat hala birçok insanın kafası karışık. Çünkü neden? Bunun arkasındaki biz eğer felsefesini iyi bir eğitimsel anlamında bu sadece bir işletme eğitimiyle olacak bir şey değil. Bunun içinde mühendislik eğitimi var, teknoloji eğitimi var, finans eğitimi var, maliye eğitimi var, iktisat eğitimi var. Hepsinin nosyonunu belli bir içerikle alan insanlar bunu çok iyi yorumlayacak ve gelecekte bu konularda hukuk da var, regülasyon da var, söz sahibi olacaklar. 21. yüzyılda baktığımızda özellikle önümüzdeki 20 yıl içinde yeni meslekler ortaya çıkacak. Yeni kavramlar ortaya çıkacak. Şimdi bugün konuştuğumuz kavramları, uygulamaları, markaları 10 yıl önce biz söyleseydik herkes gülerdi yani. Herkes gülerdi yani. Bu ne derdi? Böyle bir kavram yok. Böyle bir uygulama yok. Ama bugün bir kavram ortaya atılıyor. 3 ay içinde hepimiz o kavramın bir şekilde biliyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz. Tabii Bunlar şimdi çok sanal önemli gerçeklik şeyler. dediğimiz, artırılmış Aynen. gerçeklik dediğimiz şeyleri Karışık 10 yıl önce gerçeklik var söylersek şimdi. aynen ona derlerdi ki nasıl ya, olur mu böyle bir şey falan olurdu. Ama şimdi peki bu aslında bilgiyi analiz etme hikayesi yeni meslekleri şekillendiren değil mi? Yani Big Data'dan Smart Data'ya geçiş hikayesi. Veri ve bilim. Yani ne diyorlar Veri ve şimdi? bilimi. Petrolünden daha kıymetli bir şey var artık. Data veri artık var. petrolden daha kıymetli. Yani o petrolü bile siz nerede bulacağınızı o verilerle bir şekilde anlayabiliyorsunuz, analiz edebiliyorsunuz ve bunu analiz etmek ve anlamak olarak belki de anlamlandırmak. lazım. Baktığımız zaman 21. yüzyılda işte finans dedik. Finans ve teknoloji konularında çalışanlar
önümüzdeki 20 yılda çok daha fazla katkı sağlayacaklar dünyaya diyeyim. İşte yapay zeka diyoruz. Mühendislik ama tek başına mühendislik değil. Gene işletmeyi bilmesi lazım. Toplumu bilmesi lazım. Sosyologlara çok ihtiyaç var. Psikologlara çok ihtiyaç var. Hukuk, yeni bir şey çıkıyor, bunun düzenlemesi. Yani artık öyle 1 ayda, 3 ayda, 5 ayda düzenleme beklemiyor. Yeni bir şey çıktığında hemen 2 hafta içinde, 3 hafta içinde düzenleme yapmanız lazım. Ama devlette, bu sadece bütün devletlerde, ben kamu yönetimi okudum. Bütün devletlerde bir bürokrasinin hızlanmaya başladı. Eski bürokrasi yok. Ya çünkü daha hızlı olması lazım, hızlı karar vermesi lazım. Çünkü toplumu şekillendiren, değiştiren konular bunlar. İşte bunların hepsinin bir araya gelmesi bir şekilde yenilik kavramıyla oluyor. Yani biz Peki, gene günün sonunda inovasyonu burada görüyoruz ama mutlaka eğitimle inovasyonu birleştirip uzun dönemli tahminler yapmamız gerekiyor. Peki şimdi robotlara ya da makinelere biz o bilgiyi, veriyi yükleyecek olan yine biziz, insanız yani. Doğru. Burada şöyle bir görüş var. Dijitalleşme işsizliği beraberinde getirir mi bir görüşü var. Hı hı. Ki eğer insanlar sizin söylediğiniz gibi dijital devrime uygun yetiştirilip meslek sahibi edilirse, yani analitik yeteneği artırılıp analiz etme gücü ya da o verileri anlamlandırıp bilgisayarlara yükleme hikayesi, en basiti indirgersek, bunu yapabilirsek işsiz kalmayız tabii ki. Bunun için de sizin dediğiniz şekilde yetiştirilmemiz lazım. Eğitim politikalarını belirlememiz lazım. Siz bu görüşe katılır mısınız? Bu işsizlik hikayesi teknolojiyle beraber. Şimdi şöyle, hep bir büyüme, ekonomik büyüme. Bunlar dünyanın her yerinde konuşulan şeyler. İşte şirketler ne yapıyor? 3'er aylık dönemlerde şeyler yapıyor. İşte 1 aylık, 2 aylık. Devletler de bunu yapmaya başladı. Finans sektörü de bunu yapıyor. Şimdi burada baktığımız zaman şunu görmek daha doğru olur. Yani uzun dönemli tahmin. Şimdi işsizlik diyoruz ama eğer dünyanın nereye gideceğini ve nelerle karşılaşacağımızı önceden kestirip ona göre strateji yaparsak, tam tersine o boş olan alanlara istihdam sağlayabiliriz. Mesela Türkiye'den örnek vereyim. İşte bir teknoloji Türkiye'de, özellikle operatörler kanalında ne oldu? Bir dönemde büyüdü. Ne ihtiyacı doğdu? Servis ihtiyacı doğdu. Ne ihtiyacı doğdu? Call center'lar bir anda şey oldu ve Türkiye'nin her yerinde. Ben Erzincan'da da gördüm bunu, Bingöl'de de gördüm, İzmir'de de gördüm. Türkiye'nin farklı illerinde call center'lar yepyeni bir iş oldu. Yepyeni bir iş imkanı oldu. Sonuçta bu arz talep meselesi. Eğer biz teknolojinin hangi alanlara değeceğini, bir kere teknoloji her alana değecek. Yani ben şimdi içinde bir teknoloji sektöründe çalışıyorum diye yıllardır bunu söylemiyorum. Bir şekilde her alana değecek, her alanı şekillendirecek. Biz uzun dönemli o teknolojinin hangi alanlara değeceğini iyi analiz edebilirsek, işsizliği de bir şekilde istihdama dönüştürebiliriz. Yani bu aslında dediğim gibi kendimize biraz bilmek ve güvenmekle alakalı. Sonuçta özellikle bizim toplumumuz, siz de biraz önce dediğiniz, çok daha esnek, çok daha hızlı düşünebilen, uyum sağlayabilen bir toplumuz. 2, vazgeçmiyoruz. Tutkularımız var. Azimliyiz. Ben uzun dönemde bu yeni dünyaya başka toplumların çok daha hızlı, bizim gibi kolay adaptasyon sağlayamayacağını düşünüyorum. Bizim de çok daha fazla adaptasyon sağlayıp çok daha iyi konumlarda, üst kademe, orta kademe olsun, servis sektöründe olsun, katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Ondan dolayı bizim iyi tahmin yapıp iyi analiz yapmamız gerekiyor. Yoksa ben işte robotlar girecek, tamam da sonuçta o robotu da birisi üretecek. Tabii. O robotun da birisi servisini yapacak. Management dediğiniz, biraz önce yönetim, önümüzdeki dönemdeki mesleklerden biri de o. Yani sadece finans sektöründe gelişmeden ziyade yönetim kadroları da çok önemli yer verecek. Ondan dolayı bu kavramlarla ben geleceğimizi çok da daha fazla, özellikle bizler için umutlu görüyorum. Daha çok çalışacağız. Doktor Erdem Erkul çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için.